Merhaba. O, Kıbrıs'ta 1950'li yılların en hızlı silah kaçakçısıydı. Aynı zamanda Türk ve İslam düşmanı Makarios'un en yakın dostu ve avukatı. O yıllarda yükselmeye başlayan Rum-Türk gerginliğini Makarios'un desteğiyle fırsata çevirmiş ve Kıbrıslı Rumlara karşı silah temin etmiştir. Birazdan şizofren, güvenlik takıntılı bir beynin hayat hikayesine ve o yıllarda yaptırdığı zamanın çok ötesindeki köşküne yakından bakacağız. Adı Paul Polides. İtalyan asıllı Rum bir ailenin çocuğu. Kıbrıs'ta doğmuş ve burada eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamış. Ancak avukatlık aslında onun yaptığı karanlık işleri örtbas etmek için kullandığı bir paravandan başka bir şey değil. Dönemin Rum Başkanı Makarios'un avukatlığını yapmasından da anlayacağınız üzere siyasi otoriteyi de arkasına alan adamımız adanın bir numaralı silah kaçakçısı haline geldi. Başta Yunanistan olmak üzere Avrupa'dan topladığı silahları adaya sokuyor ve Kıbrıslı Rumlara peynir ekmek gibi satıyordu. Artan işleri ve parası kendisinde saplantı haline gelen bir güvenlik sorunu oluşturmaya başladığında Güzelyurt bölgesi yakınlarında adanın hiçbir yerinden görünmeyen ancak bahçesinden neredeyse tüm adayı görebilen bir noktasına bu köşkü yaptırdı. Köşk bittiğinde takvimler 1957 yılını göstermekteydi. Söylentiye göre adamımız köşkü mimar arkadaşından birine yaptırmış, köşk tamamlandıktan sonra da köşke dair tüm planları ve kaçış noktalarını bildikleri için arkadaşını ve çalışan ustaları öldürtmüştür. Saplantılı dedik ya, başına bir şey gelmesinden çok korktuğundan ibadet ettiği odanın duvarlarına açılar vererek aynalar yerleştirmiş, böylece arkasını dönüp dua ederken bile tüm odayı rahatlıkla görebilecek bir açı yaratmıştır. Bu psikopatın çalışma odasının kapı kolu dahi aşağıya doğru bastırıldığında değil, yukarıya doğru kaldırılınca açılmaktadır. Kendisine zarar vermek için gelen kişilerin kapıyı açmaya uğraşırken harcadıkları zamanı kaçmak için kullanmayı planlamaktadır. Köşkte 13 oda bulunur ve her oda 4 ayrı renkte gruplandırılmıştır. Sarı oda çocuklar için, kırmızı oda mafya liderleri için, mavi oda sıradan misafirleri için ve yeşil oda sadece kendisi için yaptırdığı dinlenme odasıdır. Yeşil odanın sağ penceresi gün batımını, sol penceresi ise gün doğumunu izlemek için mükemmel konumda ayarlanmışlardır. Ayrıca köşkte kalan misafirler masalara oturacağı zaman hangi odada kalıyorlarsa o odanın rengindeki masaya oturmak zorundaydılar. Bir diğer söylentiye göre Paulides evinde parti verdiği zamanlarda balkondan aşağı havuza bir elma atar ve o elmayı kim yakalayıp getirirse o gece onunla birlikte olurmuş. Özel olarak yaptırdığı, mevsimine göre renk değiştiren bukalemun derisinden yapılmış içki dolabı, 24 saat ağzından şarap akan aslanlı çeşme, kristal şarap bardakları, dünyada sadece 4 tane olduğu söylenilen başındaki hale ve elindeki tas altından olan Meryem Ana tablosuyla adamımızın sadece güvenliğe değil, ihtişama da verdiği önemi gözler önüne sermekte. Bu tablonun bir diğer özelliği ise odada kaç kişi olursanız ve hangi açıda olursanız olun tablonun gözlerinin ve ayaklarının size dönük olduğunu hissedersiniz. Tüm bu ihtişam ve şatafatın gelir kaynağı olan silah kaçakçılığı aslında bu psikopatın sonunu hazırladı da diyebiliriz. Çünkü sattığı silahlarla iyice şımaran Rumlar adadaki baskılarını ve zulümlerini arttırdıklarında bizler için de artık Ayşe'nin tatile çıkması gerekiyordu. Evet, bu parolayla başlayan 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte tüm bu saltanatı yok oldu. Türk komandoları köşkü ele geçirmeden az önce önüne geçiyor, öyle gözünü denize doğru dikip bir bakıyor, düşman akın akın gelmekte. Sonra dedem böyle halka bir dönüyor. Sonra tak topuk direkt kaçıyor. yaptırdığı özel tünelle önce köşkten
Sonra adadan kaçmayı başaran Paulides İtalya'ya yerleşti. Köşkün idaresini ele alan Türk Silahlı Kuvvetleri yapmış oldukları arama ve araştırmalarda Paulides'in kasasını da ele geçirdiler. Kasadan sadece 20 pound çıkması muhtemelen parasıyla beraber kaçtığını gösterdi. Ve kasadan altın bir anahtar çıktı. Köşkteki hiçbir odaya ve kapıya uymayan bu anahtarın nereye ait olduğu hala bilinmemekte. Kaçtığı ana vatanında da karanlık işleri bırakmayan adamımız köşkten ayrıldıktan 12 yıl sonra İtalya'da mafya tarafından öldürüldü. Hakkında hiçbir zaman yeterli bir bilgiye sahip olamadığımız bu psikopattan geriye ise dünya üzerinde bilinen tek fotoğrafı olan bu fotoğraf kaldı.